Bugün elindeki kılıçları ekleyen bu moda bakıyoruz. Tabii ki de burada küçümseyeceğiniz toprak kılıcı ve tahta kılıçlar var. Ama ya TNT kılıcı elinizde patlarsa? Bir kılıç ne kadar güçlü olabilir ki en fazla? Ama modun sunmuş olduğu TNT kılıcı çok iddialı. Moddan önce ufak bir isteğim olacak. Eğer modu beğenirseniz de videoyu da beğenmeyi, ek olarak bildirimi de açabilirsiniz. Malik'in benden istediği kılıç moduyla beraberiz. Ve sizin de işinize yarayabileceğini düşünüyorum bu eklentinin. Çünkü modun sunmuş olduğu kılıç sayısı çok fazla. Ve bir kılıcın size yenilenme efekti verdiğini veya bir TNT kılıcının patladığını İnternette illaki linke tıklamanıza da gerek yok. youtubekardeşler.net yazarak da siteme ulaşıp modları indirebilirsiniz. Örneğin X-Ray modu. X-Ray modunu indirmek için burada sayfanın en altında bulunan indirme butonuna gelmek gerekiyor. Sonrasında burada indir download tuşunu seçiyorsunuz. Karşınızda böyle bir sayfa çıkacak. Burada bulunan devam etmek için tıkla butonuna basıyorsunuz ve daha sonrasında açılan pencerede 5 saniye bekliyorsunuz. Daha sonrasında ise 5 saniyelik sürede olduktan sonra burada bulunan linke git butonuna basıyoruz. Karşımıza tekrar burada linke git butonu çıkmakta. Aynı şekilde yine linke git butonuna basıyoruz ve bakın linke git butonuna bastığımızda karşımıza şu anda indirme sayfası geldi. Buradan rahatlıkla indirebilirsiniz. Tabii ki sizlerde daha çok reklam verebilir, YouTube'a yönlendirebilir veya farklı reklamlar atabilir. O durumda ise o siteyi tamamen kapatarak tekrar denemenizi tavsiye ederim. Android'lerde direkt indirime başlatıldıktan sonra bildirime dokunduğunuzda ya da Minecraft gelecektir ya da fakat eğer ki gelmiyorsa yapmanız gereken işlem çok basit. S-Dosya yöneticisi uygulamasını kullanıyoruz. Tabii ki de ben her videomda zaten S-Dosya yöneticisi uygulamasını indirme linkini veriyorum. Direkt rahatlıkla bu uygulamayı indirebilirsiniz. İndirdikten sonra ise bakın burada dahili depolama bulunmakta. Buna girdiğinizde siz modu nereye indirdiyseniz oraya seçmeniz gerekmekte. Normalde varsayılan olarak birçok cihazda Download, indirilenler klasörüne gitmekte. Buraya girdiğimizde ise bakın bizim az önce indirmiş olduğumuz sırt çantası modu bulunmakta. Bunun üzerine bastığınızda ve belli bir süre beklediğinizde şu anda bakın burada uygulamayla aç seçenekleri çıkmakta. Tabii ki burada direkt Minecraft'ta belirmeyebilir. Biraz daha aşağılarda da olabilir. Minecraft'ı seçip direkt sadece bu sefer denemeniz yeterli. Daha sonrasında ise otomatik Minecraft açılacaktır ve kuruluma başlayacaktır. Fakat diyelim ki burada Minecraft çıkmadı. Peki ne yapacaksınız? Tek yapmanız gereken tekrar paketin üzerine gelip burada alt tarafta bulunan yeniden adlandır seçeneğini seçmek. Bunu seçtiğinizde bakın burada şu anda MC uzantısı olarak gelmekte. Fakat eğer ki sizlerde zip olarak gözüküyorsa veya farklı bir uzantı olarak gözüküyorsa ne yapıyorsunuz? Diyelim ki burada zip yazıyor. Nokta zip yazan kısmı siliyorsunuz ve ekranda da olduğu gibi buraya MC yazmanız yeterli. Daha sonrasında tekrar kaydedip tekrar üzerine bastığınızda Minecraft otomatikman çıkacaktır. iOS için de indire bastıktan sonra burada bulunan şurada aç butonuna basıyorsunuz. Sonra bu eklentiyi açıklamada bulunan Copy to Documents yani Documents uygulamasını indiriyorsunuz. Copy to Documents dediğinizde ise sizi direkt bu sayfaya atıyor ve buradan Open in Another App yani farklı bir uygulamayla aça basarak da Minecraft'ı seçmeniz yeterli olacak açılan pencerede. Yeni bir dünyada veya daha önceki dünyada da oynayabilirsiniz bu modu. Dikkat etmeniz gereken tek şey burada eklentilerde kaynak paketi ve davranıştan bu eklentinin açık olması. İşte tam olarak bu mekaniklerden bahsediyorum. Çünkü modun sunmuş olduğu sadece burada TNT kılıç değil, Wither kılıcı da var. Ama bunlardan önce bu videoyu izlemezseniz bunların hepsini kaçırabilirsiniz. Ben şimdiden söylüyorum. Modun sunduğu tüm kılıçlar eşyaları menüsünde zaten var, yani doğa menüsünde olacaklar. 200'den fazla kılıç olduğunu zaten baştan belirtmiştik. Hepsinin farklı bir özelliği bulunması. Ateş dayanıklılığı verebilir ya da farklı özelliklerde kazanabilirim. Bunlar hemen sağ tarafımda gözükecek. Ya da bir kılıç bana yenilenme efekti de verebilir. Şimdi bunlar ne kadar güçlü diye küçümseyebilirsiniz aslında. Çünkü modun sunmuş olduğu, daha doğrusu Minecraft'ta zaten bulunan burada kılıçlarımız, ama Netherite kılıç sadece 8 atak vuruyor. Bu TNT kılıcı artı 7 saldırı hasarı olsa bile bunun asıl amacı kendi hasarıyla elinizde patlayabilmesi. Zaten bunu izleyenler görebilecek. Ama mesela buradaki bir örnekte artı 29 her bir kılıcın altında da, yani üzerine bilgisine geldiğinizde hem onun dayanıklılığını hem de saldırı hasarını zaten görebilirsiniz. Mesela burada bir örnek magma kılıcı var. Peki magma kılıcının bana vereceği özellik ne? Elimde tuttuğumda kılıç 1 saniyeliğine yok olup tekrardan elime geri verilecektir ve hemen burada özelliğimde de ateşe dayanıklılık efekti kazanacağım ta ki bu kılıcı elimden bırakana kadar. Tabii ki bu kılıçların her biri bize iyi yönde geri dönüş verse de aslında diğer canlılarda gerçekten de kötü, olumsuz zombiler için durumlar oluşturabilir. Tabii ki bunlar da kötü canlılardan korunmanızı çok fazla kolaylaştırıyor. Çapulcuya belki de sadece 3 vuruşta yok edebilecek kılıçlar da var bunların arasında ama her biri güçlü diye bir şey de yok tabii ki. Burada güçsüzler veya da burada gördüğünüz dirt yani toprak kılıcı bile var. Mesela burada gördüğümüz 29 saldırı hasarına ait olan bir ejderha kılıcını çapulcuda deneyelim. Sadece 2, 3, 4 yok edebilir. Ama Netherite kılıçta denendiğinde 22 vuruşta yok edilebilir. Bunların gücünü az çok anladığınızı düşünüyorum. Tabii ki burada bunların hepsini de yapabildiğiniz için her yerde kullanmak için de gayet kolaylar. Bunun için hayatta kal moduna girdiğinizde eşya yapma masasında eşya yapılabilir kısmını kapatmamız gerekiyor ve hepsi menüsünde de
Sanırım çapulcu biraz bize sinirlenmiş. Hepsi menüsünde bulacağınız burada gördüğünüz gibi her birinin yapımı içinde bir kere dokunmanız yeterli olacak zaten ve yapımlar görünmeye başlar. Hadi girelim videonun başında o bahsettiğim TNT kılıcının gücüne. Bu yapımla üretildikten sonra yani 3 TNT'yi ortaya koymanız gerekiyor. Eşya yapma masasında ve TNT kılıcınız hazır. Neden bunu burada yaptık? Çünkü şöyle bir şey var. Diğer TNT yazdığımızda burada çıkan kılıçlarda bu TNT kılıcı tam olarak çalışmıyor buradaki kılıçlarda. O yüzden yaparak da kullanmanız gerekiyor bunun özelliğini. Bu kılıç tek kullanımlık olduğu için bunu doğru yerlerde kullanmanız gerekiyor. Eğer çapulcu gibi bir yaratıkla savaşıyorsanız bu patlatması sayesinde patlatmayı devreye geçirmek için de basılı tutmanız gerekiyor ekrana veya herhangi bir bloğa kılıçla beraber. Sonra belli süre içinde bu patlama gerçekleştiğinde ise ufak bir efekt kazandığınız için bu hasardan fazla da etkilenmeyeceksiniz. Bunları alabileceğimiz tek yöntem şu anda fonksiyon komutu da yok bu arada. Eşya yapma masası olacak ve oradan üretmeniz gerekecek bazı eşyalarla. Madenlerde özel olarak bulunmadığı için bu kılıçlar için maalesef ki bu yöntemlerden başka bir yönteminiz yok gibi görünüyor. Kılıç modu için Malik'e teşekkür etmek istiyorum. Umarım sizin de işinize yaramıştır bu mod. Bu arada daha önce çektiğim kılıç modu da vardı. İsterseniz sağ taraftan da gidebilirsiniz ona da.